Hoş geldiniz, merhaba. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Gerçekten havalar çok ısındı, yanıyoruz arkadaşlar. Bugün gölgede 36-37 derece. Onun için böyle ferah ferah, serin, zeytinyağlı yemekler yemekte fayda var diye düşünüyorum. Ben de bu amaçla nefis bir tarif hazırladım sizin için. Girit kabağı. Girit kabağı aslında daha koyu renkli, daha ufak bir kabak türüdür. Fakat ben kabak türü olarak sakız kabağı kullandım. Girit kabağını İstanbul'da bulamadım. Ege'de olsa her yerde bulabilirdim. Sakız kabağıyla da yapabiliyorsunuz. Burada önemli olan maksat Girit kabağının pişirme usulünü yapmak. Çok lezzetli, çok sağlıklı bir yemek oluyor. Bunun için böyle bir aparat yardımıyla kabaklarımızı ince ince dilimliyoruz. Dilimlerin birbirleriyle aynı şekilde olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan ince olması. Her yerini güzelce yıkadık kabakların. Yıkadığımız kabakları da bu şekilde dilimliyoruz. Evet, dilimlediğim kabaklarımın üzerine bir adet limonumun suyunu sıkıyorum. Beklerken o hem lezzetlensin hem kararmasın. Limonumu sıktıktan sonra diğer doğrama işlemlerime geçeceğim. Bir küçük boy kuru soğanımı doğruyorum. 3 adet kabak kullandım. 3 adet kabak için küçük boy bir adet kuru soğan yeterli. Bunları da piyazlık olarak doğruyorum. Bir de sarımsağım, 7-8 dal da taze soğanım var. Doğradığım bu soğanları şimdi ben tenceremin içine alıyorum. Hemen sarımsağımın da şöyle üzerine biraz vurup bunu da iri iri doğrayacağım. Bunu da tencereye yollayacağım. Bu arada tenceremin de altını yakmış olayım. Taze soğanlarımı doğramaya başlıyorum. Minik minik doğruyorum. Tenceremin altını yaktım. Soğanlarımın üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağımı koydum. Bir yandan da soğanlarım kavrula dursunlar. Çok lezzetli, çok hafif. Gerçekten sıcak yaz akşamlarında hiç rahatsız etmeden keyifle yenilen bir yemek bu. Çoğu yerde yemek olarak, Ege'de daha doğrusu yemek olarak yenebiliyor ama meze olarak da yiyebilirsiniz. Soğuk salata niyetine de yiyebilirsiniz. Çok sağlıklı, lezzetli bir yemek arkadaşlar. Zaten Yunan kültürüyle Türk kültürü gerçekten birbirine çok yakın. Yemeklerimiz ufak tefek ayrıntılar hariç birebir aynı. İsimleri bile mesela cacık, cacıki çok benzer. Dolayısıyla tam Türk damak tadına da uygun yemekler bunlar. Şimdi benim yıkadığım şöyle çeyrek demet kadar dereotum var. Kabak dereotsuz olmaz. Dereotlarımı da minik minik doğruyorum. Soğanlarım hafif hafif kavruldu. Şimdi bir yarım çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Bu kadar kavrulması yeterli benim için şu anda. Çok fazla kavurmaya gerek yok. Normalde kabağı ben çiğden yaparım ama bu girit kabağında bu şekilde olduğu için böyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu limon suyunda beklettiğimiz kabaklarımızı tenceremize alıyoruz. Limon suyumu da içine atıyorum. Lezzet versin. Üzerine doğradığım yeşil soğanlarımı güzelce atıyorum. Bir yemek kaşığı pirincimiz var. Bunu döküyoruz. Hemen tatlandırıcımıza geçiyoruz. 2 çay kaşığı kadar şeker. Ege'de ve ben kendim de bütün zeytinyağlıları şeker koyarım arkadaşlar.
zararlı gibi gelmesin. Çok fazla değil. Yediğimiz her şeyde şeker var ama zeytinyağlılara lezzet katıyor gerçekten. Bir çay kaşığı daha tuz ilavesi yaptım. Hemen şöyle bir 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Yarım su bardağı kadar suyumu koydum. Kapağını kapatıyorum. Kaynıyor. Altını kısacağım. Kabaklarım zaten incecik, soğanım kavruldu. Taze soğan da çok çabuk pişer. Hemen yumuşayana kadar biraz yumuşasın, devam edelim. Evet, gayet güzel bir şekilde pirinçlerim kabardı, piştiler. Kabaklarım da yumuşadı. Şimdi hemen son olarak bu doğramış olduğumuz dereotlarını üzerine atıyorum. Kapağını kapatıyorum, altını da kapatıyorum. Bir 5-10 dakika dinlenecek ve servis edeceğiz. Nefis girit kabağımız hazır oldu. Çok kolay hazırladık, çok kolay da pişirdik. Bakar mısınız? Harika görünüyor. Çok iştah açıcı, çok lezzetli ve çok sağlıklı. Umarım bu tarifimi de denersiniz ve memnun kalırsınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ama çok merakla yorumları bekliyorum. Deneyenler yazarsa çok çok sevinirim. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalıyorsunuz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.